Mühendisler bu motora özellikle buz fırlatıyor, üstüne donmuş tavuk püskürtüyor, volkan külü yutturuyor, çöl kumu yediriyor ve yağmurun ortasında çalıştırıyorlar. Ve motor hala ayakta. Bir jet motoru saniyede yaklaşık 1,5 ton hava yutuyor. Neredeyse bir fili saniyede içeri çekmek gibi. Peki motoru bozması gereken bu 5 test neden onu durduramıyor? Bu videoda hepsini tek tek çözeceğiz. Ve sonunda hangisinin motoru en çok zorladığını söyleyeceğim. İlk test buz. Test sahasında bir vinç motorun ağzının önüne küçük bir otomobil büyüklüğünde dolu yığını taşıyor. Mühendis düğmeye basıyor. Yüzlerce kilo buz bir anda fan kanatlarına çarpıyor. Ses kulaklığı yırtacak gibi. Ama motor durmuyor. Bunun adı Hail Ingestion testi. Federal Hava İdaresi diyor ki, bir motor sertifika alacaksa bu ağır testi geçip hala kalkış etkisinin yarısını üretmek zorunda. Peki nasıl? İlk savunma fanın kendisi. Titanyum, geniş yapraklı bıçaklar buzu metal bir blender gibi öğütüp parçalara ayırıyor. Büyük blok asla yanma odasına ulaşmıyor. İkinci savunma daha sinsi. 10.000 metreye çıktığınızda hava bu kadar berrak görünür ama içi mikroskobik buz kristaliyle doludur. Bu kristaller fan kanatlarını değil, motorun çok daha derinindeki sıkıştırma bölümünü tıkayabiliyor. Buna Ice Crystal Icing diyorlar. Cevap motorun kendi kanını kullanmak. Sıcak hava sıkıştırıcıdan çekiliyor, motorun ağzına yönlendiriliyor ve yaklaşık 200 dereceyle kristali daha buharlaşmadan eritiyor. Üstelik bu fenomen o kadar yeni bir tehdit ki, federal idare Ice Crystal Icing testini ancak 2014 yılında resmi sertifikasyon kapsamına aldı. Şimdi sıra Air France 447 hikayesinde. 2009 yılında Atlantik üzerinde bir Airbus düşüyor. İlk akla gelen, motor mu buzlandı? Cevap hayır. Buzlanan şey uçağın hız sensörüydü. Pitot tüpü kristal buzla tıkanınca kokpit yanlış hız okudu, pilot yanlış reaksiyon verdi. Motorlar son saniyeye kadar normal çalıştı. Yani buzun gerçek silahı motor değil, sensör. Peki sence o gece düşen şey bir motor arızası mıydı yoksa bir sensör arızası mı? Cevabını yorumlara yaz. Şimdi ikinci test. Mühendisler bir motorun önüne bir tür silah yerleştiriyor. İçinde gerçek tavuk yok. Gerçeğe yakın jelatinden yapılmış kuş kütleleri var. Düğmeye basıyorlar. Tavuk silahı saatte 560 km hıza ulaşıyor ve sürüyü doğrudan fan kanatlarına püskürtüyor. Bu hız aslında federal idarenin temel standardı değil. Kalkış ve tırmanışı simüle eden agresif bir üst test. Niye bu kadar sert? Çünkü bir kuşun asıl tehlikesi ağırlığı değil, motora çarptığı hız. Yaklaşık 4 kilo bir kuş, kalkış hızında motora çarptığında ortaya yaklaşık 48 kilojoule enerji çıkıyor. Bunu hayal etmek zor. Bu enerji küçük bir kamyonu 1 metre yükseklikten beton zemine düşürmeye eş. Yani 4 kilo bir hayvan, 5 tonluk bir darbe gibi davranıyor. İşte bu yüzden federal kural net. Motor büyük bir sürü kuşunu yutsa bile kalkış etkisinin yarısı altına düşmemeli. Üst sınır yaklaşık 3,5 kiloluk büyük kuş kategorisi. Fan kanatları bu darbeyi öğütüp savuracak kadar geniş ve titanyum yapılı. Ama 2009 yılında New York üzerinde bu savunma yetmedi. US Airways uçuş 1549. LaGuardia kalkışından 4 dakika sonra bir Kanada kazı sürüsü her iki motora aynı anda giriyor. İki motor da itki kaybediyor. Kaptan Sullenberger nehre iniş kararı veriyor. 155 yolcunun hepsi sağ kurtuluyor. Aslında çift motor kaybı son derece nadirdir. İkiz motorlu uçaklar tek motorla saatlerce uçabilecek şekilde sertifikalanır. Bu sertifikanın adı ETOPS. Sınıfına göre 3 saate kadar tek motorla uçma garantisi veriyor. Hudson olayından sonra federal idare büyük kuş yutma kuralını yeniden yazdı. Bugün motorlar yaklaşık 3,5 kiloluk kuşları sürü halinde yutsa bile kalkış etkisinin yarısı altına düşmemek zorunda. Yani Sully kazası doğrudan günümüz motor testlerine yansıdı. Sully bir kahraman mı? Yoksa arkasındaki yedek sistemleri doğru sırayla mı çalıştırdı? Yorumlarda görmek istediğim cevap bu. Üçüncü risk görünmüyor. 1982 yılı, 24 Haziran. Java üzerinde bir British Airways 747 seyir uçuyor. Kokpit camlarında elektrik parıltıları beliriyor. Sonra ard arda 4 motor sönüyor. Uçak motorsuz, yaklaşık 14 dakika boyunca süzülerek alçalıyor. Kaptan Eric Moody yolculara sakince sesleniyor. Ufak bir sorunumuz var. 4 motor da çalışmıyor. Sonunda 3 motor yeniden çalışıyor ve uçak Jakarta'ya inebiliyor. Peki ne oldu? Uçak görünmeyen bir bulutun içine girdi. Galunggung yanardağının külü. Şimdi mekanizmaya bak. Volkanik kül büyük ölçüde silikat, yani cam ham maddesi. Silikat yaklaşık 1100 derecede erir. Bir modern türbinin yanma odası ise 1700 dereceye kadar çıkar. Motor külü öğütmüyor, eritiyor. Erimiş silikat türbin kanatlarına yapışıyor. Daha soğuk bölgede tekrar katılaşıyor. Kanat üstünde gerçek bir cam tabakası oluşuyor. Bu tabaka aerodinamiği bozuyor. Isı kalkanı kaplamasını çatlatıyor. Parçalar tekrar motorun derinine sürükleniyor. Mühendisler bu sürecin adını koymuş. CMS, kalsiyum, magnezyum, alümina, silikat camlaşması. 2010 yılında İzlanda'daki Eyjafjallajökull patlayınca bu fizik 6 gün boyunca Avrupa'nın havasını kapattı. Yaklaşık 10 milyon yolcu mahsur kaldı. Hava yolları tek başına 1,5 milyar doların üzerinde gelir kaybetti. O günden sonra ICAO bu olay için ayrı bir doküman yazdı. DOC 9974. 2010 öncesi tek standart kural vardı. Kül var ise hiç uçma. Bugün ise bölge bölge eşik tablolarına bakılıyor. Ne kadar kül, ne kadar süre, hangi yoğunlukta hepsi kontrol ediliyor. Yani Eyjafjallajökull aynı zamanda bir mühendislik dersiydi. Korkudan uçmamak ile cama gömülmek arasındaki dengeyi nasıl ölçeceğimizi öğrettik. Eğer aynı patlama bugün Türkiye üzerinde olsa kaç gün uçamazdık? Tahminini yorumlara bırak. Dördüncü test. Bir uçak motoru aslında küçük, taşınabilir bir cehennem. İçinde sürekli yanan bir alev var. Sıcaklığı 1700 dereceye varıyor. Şimdi düşün, saniyede yüzlerce damla yağmur o ateşin tam ortasına dökülüyor. Neden alev sönmüyor? Birinci sebep motorun ön kapısında. Fan kanatları o kadar hızlı dönüyor ki yağmurun büyük damlalarını yarmadan içeri almıyor. Onları parçalıyor.
Bilim insanları bu işleme atomizasyon diyor. Su buharlaşacak kadar küçük damlacıklara ayrıldığı için yanma odasına ulaştığında alevi söndüremiyor. Sadece kısa süre boğuyor. Yine de bazı kombinasyonlar tehlikeli kalıyor. Yüksek irtifada ağır yağmur ve buz kristali bir araya geldiğinde motor istemeyerek bir miktar itki kaybedebilir. Buna flame out deniyor. Modern motorlar bu durumu kendi sensörleriyle algılayıp otomatik olarak yeniden ateşliyor. Pilot çoğu zaman fark bile etmiyor. Bunun gerçek dünya laboratuvarı Hindistan ve Güneydoğu Asya'dır. Muson mevsiminde her gün binlerce uçak su perdesinin içinden geçiyor. Bu yüzden o bölgede uçan pilotlar ayrı bir eğitim alıyor. Motorlar farklı kalibre ediliyor. Federal idare ise hem havadaki yağmur dolu testini hem pistten geçen suyun yutulmasını ayrı dokümanlarda denetliyor. Kısacası yağmur motorun gerçek katili değil. Ama doğru anda yanlış yere düşerse küçük bir tökezleme yaratabilir. Bir parantez daha açmak gerek. Pistten yutulan su ile havadaki yağmur ayrı problemler. Birinci sertifika kalkış sırasında tekerleklerin savurduğu su perdesini, ikincisi seyirde uçağa giren yağmuru ve doluyu denetliyor. Yani bir motor için yağmur tek bir test değil, iki ayrı sınavdır. Şiddetli yağmurda hiç uçtunuz mu? O ses size motoru tehdit ediyormuş gibi geldi mi? Hissini yorumlara yaz. Son risk beklediğin kadar dramatik değil. Kum bir motoru saniyede bozmaz. Yıllar içinde yer. İçeri giren her partikül bir kum tanesi gibi büyük değil. Çoğu mikron boyutunda silika tozu. Gözle görmek imkansız. Ama mekanizma acımasız. Bu tozlar fan kanatlarının ve türbin yapraklarının yüzeyine sürekli sürtünüyor. Mikroskobik miktarlarda metali aşındırıyor. Aerodinamik profil bozuluyor. Motorun verimi her uçuşta bir tık düşüyor. Nem eklenince sıcak bir körfez gecesi gibi silika tıpkı kül gibi cam tabakası bırakıyor. Çemas'un daha yavaş, daha sinsi versiyonu. Sonuç finansal. Orta Doğu hatlarında uçan büyük motorların bakıma çıkmadan kalabildiği süre, ılıman iklimde uçan kardeşine göre kayda değer biçimde kısalıyor. 1 milyon dolarlık parçaya bir kuş anında hasar verebilir. Kum aynı parçayı binlerce uçuş boyunca sessizce bitirir. Helikopterlerde bunun çözümü EAPS denen partikül ayırıcı var. Jet motorlarında aynı çözüm aerodinamik nedenlerle uygulanamıyor. Çünkü jet motorunun verimi giren havanın ne kadar düzgün, ne kadar tam aktığına bağlıdır. Havayı bir filtreden geçirmek, motora soluk aldıracağını onu boğar. Yani Orta Doğu hatları, çöl operatörleri, helikopter mühendisleri hepsi aynı problemi farklı uçuş sarflarında çözmek zorunda. Şimdi başa dön. Motoru en çok hangisi zorlar? Kuş seni medya manşetlerinde korkutur. Kül seni 6 günlük hava sahası kapanmasında uyutur. Buz sensörünü yanıltır. Su yanmana ufak bir kesinti getirir. Ama kum kimse bakmıyorken motoru milyar dolarlar boyutunda bitirir. Cevap her zaman söylenmeyendir. Peki ya bir motorun 6. testi? Belki yıldırım, belki tuz, belki sürtüşmeden gelen mikro çatlaklar. Hangisini görmek istersin? Aşağıya yaz. Bir sonraki bölümün konusunu birlikte seçelim.